Güneydoğu Asya'nın tropik ormanlarından Hollywood'un ışıltılı partilerine uzanan tarihin en büyük soygununa hoş geldiniz. 4,5 milyar dolar buharlaştı, bir ülke soyuldu ve dünya bunu izledi. Perdenin arkasında kim var? Malezya, egzotik adaları ve yükselen ekonomisiyle 2009 yılında yeni bir döneme giriyordu. Başbakan Necip Rezak, ülkeyi bir finans merkezine dönüştürmek amacıyla One Malaysia Development Berhad, yani kısa adıyla OneMDB fonunu kurdu. Amaç kutsaldı. Yabancı yatırımcıyı çekmek, Malezya halkı için yollar, hastaneler ve enerji santralleri inşa etmekti. Ancak bu devasa fonun arkasında resmi kayıtlarda adı bile geçmeyen gözlüklü, tombul ve inanılmaz derecede zeki bir genç adam vardı. Joe Lau. Lau sadece bir iş insanı değil, modern tarihin gördüğü en büyük finansal illüzyonisti. Başbakanın ailesiyle kurduğu yakın ilişki ona OneMDB'nin sınırsız kaynaklarının anahtarını verdi. Sistem basit ama dahiyaneydi. Devlet fonu için milyarlarca dolar borç alınıyor, bu paralar karmaşık bir hayali şirketler ağından geçiriliyor ve sonunda Joe Lau ve suç ortaklarının gizli İsviçre hesaplarına akıyordu. Halk kalkınma beklerken milyarlarca dolar sessizce uçaklara, yatlara ve elmaslara dönüşüyordu. Joe Lau'un lüks tutkusu sınır tanımıyordu. Las Vegas'ta bir gecede milyonlarca dolar kumar masasına bırakılıyor, dünyanın en pahalı şampanyaları su gibi akıyordu. Ama Lau'un asıl hedefi saygınlıktı. Hollywood'a sızdı. Leonardo DiCaprio ve Miranda Kerr gibi isimlerle kurduğu yakın dostluğun arkasında o dönem kimsenin fark etmediği karanlık bir figür vardı. Fugees grubunun efsanesi Pras Michel. Nisan 2023'te mahkum edilen ve Kasım 2025'te cezası onanan Pras Michel 14 yıl hapse mahkum edildi. Michel, Lau'un Hollywood'daki arka kapısıydı ve Amerikan siyasetine yasa dışı yollarla yön vermek için 100 milyon dolardan fazla para aklamıştı. Düşünün, Leonardo DiCaprio'nun başrolünü üstlendiği The Wolf of Wall Street, yani Para Avcısı filmi aslında tarihin en büyük finansal dolandırıcılığından gelen parayla çekiliyordu. Joe Lau 250 milyon dolarlık süper yatıyla okyanuslarda süzülürken bu kirli çarkı döndüren motor ünlü yatırım bankası Goldman Sachs'tı. Banka 2020 yılında tam 2,9 milyar dolar ceza ödeyerek tarihinin en büyük utancını yaşadı. Ancak suç ortakları bitmiyordu. Finans devi JP Morgan bile 2025 yılının Ağustos ayında Malezya ile vardığı anlaşma sonucu 330 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti. Ama bu imparatorluk bir sızıntıyla çökecekti. 2015 yılında OneMDB'nin eski bir çalışanı olan Javier Justo binlerce gizli e-postayı sızdırdı. Gerçekler sarsıcıydı. Para enerji santrallerine değil, Joe Lau'un lüks yaşamına ve Başbakan Necip Rezak'ın seçim kampanyalarına gitmişti. Malezya'da yer yerinden oynadı. Halk sokaklara döküldü. ABD Adalet Bakanlığı devreye girdiğinde dosyanın adı artık kleptokrasi soruşturmasıydı. Federal ajanlar Joe Lau'un satın aldığı New York'taki lüks rezidanslara, Van Gogh tablolarına ve lüks yatına el koymaya başladı. Malezya halkı 2018 seçimlerinde diktatörleşen Necip Rezak'ı sandığa gömdü. Polis Rezak'ın evine baskın düzenlediğinde ele geçirilenler şok ediciydi. 270 milyon dolar değerinde lüks çanta, mücevher ve nakit para. Bir ülkenin geleceği bir ailenin gardırobuna sığdırılmıştı. Bugün Necip Rezak parmaklıklar ardında. İlk davasından aldığı 6 yıllık cezaya ek olarak 26 Aralık 2025'te sonuçlanan OneMDB Tanor davasında 15 yıl daha hapis cezası aldı. Ama hikayenin asıl şoku kaçak milyarder Joe Lau cephesinde yaşandı. Haziran 2024'te Joe Lau, ABD Adalet Bakanlığı ile anlaşarak 100 milyon dolar daha varlığı devretmeyi kabul etti. Ancak hiçbir cezai suçlamayı kabul etmedi ve hala özgür. Çünkü Çin makamları onu koruma altında tutuyor. Temmuz 2025'te araştırmacı gazeteciler Bradley Hope ve Tom Wright büyük bir gizemi aydınlattı. Joe Lau, Şangay'ın ultra lüks Green Hills mahallesinde Konstantinos Achilles Weiss ismine düzenlenmiş sahte bir pasaportla yaşıyordu. Ancak bu bir özgürlük değildi.
Low şu an Çin hükümetinin sıkı kontrolü altında. Paranın satın alamayacağı bir kuşatmanın içinde. Yani ev hapsinde tutuluyor. Modern tarihin en büyük dolandırıcısı şimdi dev bir satranç tahtasında rehin tutulan bir piyondan farksız. OneMDB, küresel finans sisteminin ne kadar kolay manipüle edilebileceğinin ve bir ülkenin tüm geleceğinin tek bir adamın hırsı uğruna nasıl satılabileceğinin kanıtıdır. OneMDB, bir devletin nasıl soyulabileceğinin uç bir örneğiydi. Başbakan Rezak ve Joe Low'un kurduğu bu hayalet ağ, 2026'da bile küresel finansın en karanlık sayfası olarak anılıyor. Joe Low'un Şangay'da Çin makamlarının kontrolü altında yaşadığı artık bir sır değil. Şimdi size soruyorum. Çin onu neden serbest bırakmıyor? ABD'ye de teslim etmiyor. Joe Low'un elinde tuttuğu hangi sırlar bu kadar değerli? Yorumlarda buluşalım. Sıradaki dosyaysa geleceğin teknolojisi vaadiyle milyarlarca doları havaya uçuran bir başka illüzyonist hakkında. Bir sonraki videoda tek bir kamyon üretmeden dünyanın en değerli otomotiv şirketlerinden birine dönüşen ve yer çekiminden başka hiçbir güçle hareket edemeyen o meşhur kamyonun hikayesini konuşacağız. Nikola Motors. Trevor Milton, Elon Musk olma hayaliyle yatırımcıları nasıl kandırdı? Teknoskandal'ın bu yeni dosyasını kaçırmamak için şimdi abone olun ve bildirim zilini açın. Unutmayın, en büyük oyun daima perdenin arkasında oynanır. Güvende kalın.